Herkese selam değerli arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün güzel bir matematik sorusuyla karşınızdayım. 8 üzeri x eşittir 48. Bizden x'in kaç olduğunu istiyor. Hemen bulalım. 8 üzeri x eşittir 48 dedik. Burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden her iki tarafın da logaritmasını alalım. Logaritma 8 üzeri x eşittir logaritma 48. X'i yalnız bırakmaya çalışalım. O yüzden logaritmadaki kuraldan yararlanalım. Logaritmada şöyle bir kural vardı arkadaşlar. Logaritma a üzeri b eşittir b çarpı logaritma a şeklinde yazabiliriz. Tamam, burada da aynı şey geçerli. X'i başa alalım. X çarpı logaritma 8 eşittir logaritma 48. Burada da her iki tarafı logaritma 8'e bölelim. X çarpı logaritma 8 bölü logaritma 8 eşittir logaritma 48 bölü logaritma 8 dedik. Logaritma 8'ler sadeleşir. X eşittir logaritma 48 bölü logaritma 8 kaldı. Buradaki ifadeyi sadeleştirmeye çalışalım arkadaşlar. Logaritma 48 8 çarpı 6 değil midir? Şöyle yazalım hatta. 48 eşittir 8 çarpı 6'dır. O halde biz logaritma 48 gördüğümüz üzere logaritma 8 çarpı 6 yazalım. X eşittir logaritma 8 çarpı 6 parantez içine alalım. Bölü logaritma 8. Sonrasında arkadaşlar logaritmada şöyle bir kural vardı. Logaritma a çarpı b eşittir logaritma a artı logaritma b şeklinde yazılabilir. Burada da aynı şey geçerli. X eşittir logaritma 8 artı logaritma 6 bölü logaritma 8 şeklinde yazalım. Daha sonrasında hepsini farklı tabanlarda yazalım arkadaşlar. X eşittir logaritma 8 bölü logaritma 8 artı logaritma 6 bölü logaritma 8 şeklinde yazabiliriz. Yazalım. X eşittir buradan logaritma 8'ler sadeleşir. 1 kalır. Artı logaritma 6 bölü logaritma 8 şeklinde yazalım. Burada 6 gördüğümüz yani logaritma 6 diyoruz arkadaşlar. Logaritma 6 nedir aslında? Logaritma 2 artı logaritma 3'tür. Aşağıda da logaritma 8'i görüyoruz. Onu da yazalım. Logaritma 8 nedir arkadaşlar? Logaritma 2 üzeri 3'tür. 3 başa geçer. 3 çarpı logaritma 2 şeklinde yazabiliriz. Tamamdır. Bu bilgilerden yararlanarak devam edelim sorumuza. X eşittir 1 artı logaritma 6 gördüğümüz yere arkadaşlar şunu yazacağız. Logaritma 2 artı logaritma 3 bölü logaritma 8 gördüğümüz yere ise 3 çarpı logaritma 2 yazacağız. Yazalım. 3 logaritma 2. Burada ise aralarında toplama olduğu için farklı tabanlarda yazabiliriz. X eşittir 1 artı logaritma 2 bölü 3 logaritma 2 artı logaritma 3 bölü 3 çarpı logaritma 2 şeklinde yazabiliriz. En sonunda işlemimizi sadeleştirelim. X eşittir 1 artı, bakın burada 3 var ya, onu dışarı atalım. 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 bölü logaritma 2 artı 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 bölü logaritma 2 şeklinde yazalım. Burada logaritma 2'ler sadeleşir. Ne kalır elimizde? X eşittir 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında logaritma 2. Şurada arkadaşlar şu ifadeyi toplayalım. X eşittir 1 ile 1 bölü 3 toplayınca 4 bölü 3 eder. Aşağı yazayım biraz. X eşittir 4 bölü 3 artı 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 bölü logaritma 2. Logaritmada şöyle bir kural var arkadaşlar. Logaritma a bölü logaritma b diyoruz ya. Bu neye eşittir? Logaritma
B tabanında A'ya eşittir. Burada da aynı şey geçerli. Hemen bu gösterdiğim kuralı uygulayalım burada. X eşittir 4 bölü 3 artı 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 bölü logaritma 2 gördüğümüz yere şu kuralı uygulayacağız. Ve logaritma 2 tabanında 3 yazacağız. Tamamdır. Burada da hepsini 1 bölü 3 parantezine alırsak 1 bölü 3 parantezine yazalım. 4 artı logaritma 2 tabanında 3. Evet arkadaşlar, x'imizi bulduk. X'imiz 1 bölü 3 çarpı 4 artı logaritma 2 tabanında 3'müş. X'imiz gerçekten de bu denklemi sağlıyor mu? Hemen bakalım. Denklemimiz neydi? 8 üzeri x eşittir 48. X'imiz burada dursun. 8 üzeri x eşittir 48. X gördüğümüz üzere bu ifadeyi yazacağız. Yazalım. 8 üzeri 1 bölü 3 çarpı 4 artı logaritma 2 tabanında 3. Bunu da parantez alalım. Eşittir 48. Biz burada 8 gördüğümüz üzere 2 üzeri 3 yazabiliriz. Yazalım. 2 üzeri 3 parantezinde üzeri 1 bölü 3 çarpı 4 artı logaritma 2 tabanında 3. Burada arkadaşlar sadeleştirmeler olur. Şununla şu sadeleşir. Ne kaldı elimizde? 2 üzeri 4 artı logaritma 2 tabanında 3 eşittir 48. Şimdi arkadaşlar matematikte şöyle bir kural vardır. 2 üzeri a çarpı b'yi 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b şeklinde yazabiliriz. Burada da aynı şey geçerli. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3 eşittir 48. 2 üzeri 4 nedir arkadaşlar? 16. 16 çarpı 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3 eşittir 48. Arkadaşlar logaritmada şöyle bir kural vardır. A üzeri logaritma a tabanında b eşittir b'ye. Burada da gördüğünüz üzere aynı formatta. Buradaki a'mız 2, b'miz de 3. Aynı formatta olduğu için arkadaşlar biz buradaki ifade yerine 3 yazabiliriz. 16 çarpı 3 eşittir 48 eder. 16 ile de 3'ü çarpınca gerçekten de 48 eşittir 48 eder arkadaşlar. Bence gayet güzel ve çözmeye değer bir soruydu arkadaşlar. Çözebildiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bunun gibi daha fazla olimpiyat sorusu izlemek isterseniz kanalıma bakabilirsiniz. Videoyu like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.